Bugün sizlerle RKS VST 249 modelimizi inceleyeceğiz. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can... 249 cc'lik bir motor hacmine sahip, 4 zamanlı bir motoru var, CVT şanzımanlı, scooter, ön frenimiz ABS disk, arka frenimiz de ABS disk, ama bunun güzel bir özelliği var. Arka frenimizdeki disk ABS jantın içerisine dahil edilmiş, janta gömülmüş. Bu da motorun daha rahat durmasını sağlıyor. Motorumuzun yakıt hacmi 11,5 litre. 11 litrelik bir yakıt hacmimiz var. Motorumuz 250'lik olduğundan bahsetmiştik. 21 beygirlik bir güç üretiyor. 21 beygirlik bir güç ise gayet güzel, bizi tatmin edecek bir güç. Motorumuzun en büyük özelliklerinden birisi ise motorumuz çok küçük bir yapıya sahip. Yani küçük derken bir Forza, bir MX veya benzeri motorlarla kıyasladığınızda motorumuz biraz daha küçük olması sebebiyle daha rahat manevra yapabilmemizi, şehir içinde daha rahat kullanabilmemizi sağlıyor. Bu motosiklet orijinallerinden birazcık farklı. Farkımız ne? Orijinallerde Timsun marka bir lastikle geliyor. Bu lastik naylon yapıda olduğu için kaydırma yapabiliyor, kazalara sebep olabiliyor. O yüzden bu motosiklette Michelin City Grip 2 lastikler kullanıldı. Michelin City Grip 2 lastikler takıldıktan sonra motosikletin gidişi, kayması ve yol tutuşu çok fazla değişti. Yani kayması olmaz hale geldi, yol tutuşu arttı. Aynı şekilde bu motosikletin virajlarda yatabilme kapasitesi çok fazla arttı. Diğer orijinal lastiklerde virajlarda yatamıyorsunuz. Bunda inanılmaz yüksek açılarda viraj dönebiliyorsunuz. Yüksek açılarda motorunuzu yatırabiliyorsunuz. Tabii bu da yumuşak hamurlu olan Michelin lastiklerin avantajları olmuş oluyor. Motorumuzun top speed'i 141 kilometreye kadar çıkıyor. Yani daha doğrusu motosikletimiz 8000 kilometrede. Bu 8000 kilometre kullanan arkadaşımızın maksimum görmüş olduğu hız 141 arkadaşlar. 115-120 bandına çıktıktan sonra motosiklette titreşim başlıyor. Öncesinde motosikletin titreşimi ben denedim. Öyle çok aşırı bir titreşimi yok normal seyirinde. Motosikleti hem kullanım hem artçı olarak kullandım arkadaşlar. Artçı olarak motosiklete bindiğinizde motosikletin artçı bölümü de rahat. Lakin artçılar için şu görmüş olduğunuz spor kavis var ya, bu spor kavis insanın ayağını kesiyor. Arkada oturan kişinin ayağı birazcık burada batıyor. Bir de arkadaşlar bu artçının ayağını koyduğunuz yer ön taraftakine biraz yaklaşıyor. Tabi haliyle dizler temas halinde oluyor. Artçı olarak motosikleti deneyimlediğimizde gözümüze çarpan iki olumsuz nokta burası arkadaşlar. Konforumuzu biraz düşürmesi nedeniyle. Arkaya bir çanta takılırsa veya sırt dayama eklenirse arkadaki artçıya daha fazla güven geleceği için daha rahat bir yolculuk yapabilir motorumuzla. Evet arkadaşlar, motosikletimizin farları LED. Şöyle hemen bir gösterelim. Gündüz farlarını görün. Motosikletimizin kumandası da şu şekilde. Üzerinde düğmeleri var. Bildiğiniz araba kumandası gibi gözüküyor. Öyle hoş bir kumandası var. Anahtarsız çalıştırma var motosiklette. Yani anahtarı aldınız, cebinize koydunuz, motosiklete yaklaştınız ve yaklaştıktan sonra geldiğiniz zaman yapacağınız işlemi size göstereyim. Hemen buraya geldik. Bir kere bu düğmeye basıyoruz. Burada yeşil ışığı gördük. Çeviriyoruz. Çevirdiğimizde güzel bir selamlamayla motorumuz bizi karşılıyor ve sonrasında direktman çalıştırabiliyoruz. Anahtarsız çalıştırma özelliği gayet güzel.
Gösterge panelimizde arkadaşlar 2 adet butonumuz var. Bu butonlarla kilometreyi sıfırlama, trip datalarını sıfırlayabiliyoruz. Uzun ve kısa var. Alt tarafta selektör yapma alanımız var arkadaşlar. Basıp bıraktığımızda selektör yapabiliyoruz. SYM benim motorumda bu yoktu. Sinyallerimiz var aynı şekilde. Bastığımızda atıyor. Normalde çeviriyoruz. Altında kornamız var. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman burada dörtlerimiz var. Dörtlü sinyalimiz. Yani açtığımızda park halinde dörtlü sinyalleri yanıyor. Burada elektriği kesme ve elektriği verme butonumuz. Altında da marşımız yer alıyor. Motosikletin çalışma sesini merak edenler için hemen motosikletin çalışma sesini yine egzoza yakın bir yerden çekelim ki hem sesini duyun hem de hareketini görün. Hemen ben açıyorum motosikleti. Açtım. Şu an pompa bir tur döndü. Egzoz aldı. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi motorun çalışma sesi bu. Motorun tok bir sesi var. Gaz verdiğinizde de motorun sesini gayet güzel duyabiliyorsunuz. Şu an kumda olduğumuz için çok fazla gaz veremiyorum. Motosikleti çok fazla kaydırır. Motosikletimiz genel itibariyle bu. Şimdi birazcık da iç bölmesine ve üzerindeki diğer bölmelere değinelim. Alt tarafında motosikletimizin cep telefonunu şarj etmek için şöyle bir USB girişimiz var. Burada cep telefonunuzu şarja takabiliyorsunuz. Yan tarafında cep telefonunuzu koyabileceğiniz, ufak tefek bir şeyler koyabileceğiniz şöyle bir bölme var. Kapaklı değil. Kapaklı olmamasının güzel tarafı ise burada telefonunuzu şarja taktığınızda telefonunuzu bir kısım bu şekilde içeri koyabilirsiniz. Örneğin Honor 91 cep telefonu kullanıyorum. Bakın telefonu koyduğunuzda ufak bir şey dışarıda kalıyor ama şarjı buradan bağladığınızda yolculuk sırasında bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Kapaklı olduğunda cep telefonunuz sığmadığı zaman bunu bu şekilde kullanamıyorsunuz. Bu da güzel bir özelliği. Sonra seat yazan koltuk, fuel yazan akaryakıt. Bakın fuel yazana basalım önce. Hemen yakıt depomuz açıldı. Burada yakıt depomuz var. 11.5 litrelik bir yakıt depomuz var. Dolum yaptıktan sonra kapattık. Sonrasında koltuğumuzun altı. Selemizin altını açmak için seat yazan düğmemize bastık. Ve koltuğumuzun altı açıldı. Koltuğumuzun altı böyle. Haznemiz gördüğünüz gibi uzun ama yükseklik olmadığı için full face bir kaskı almıyor. O yüzden yarım kask, çene açılır bir kask kullanabilirsiniz burada. Uzun geniş bir alan koymuşlar fakat dediğim gibi full face kaskı almıyor. Motosikleti 8000 kilometredir kullanan motosikletin sahibi arkadaşımız yanımızda. Ondan bilgileri alalım. En beğendiğiniz özelliği nedir motosikletiniz? Benim en beğendiğim özelliği seriliği. Gerçekten aşırı seri bir motor. Ve ben hayatımda bu kadar seri hiçbir şey kullanmadım. 8000 kilometredir bir deneyimim var. İlk aldığım zaman bir titreşiminden etkilenmiştim. Ama o da geçeceğini söylediler. Zaten bir hafta 10 gün içinde o da bayağı bir azaldı. Fakat ben yine de ilk serisinden memnun değildim. O serisini de döşemeci bir arkadaşımız sağ olsunlar bana yaptılar. Süngerli falan böyle bir sistemle. Ondan dolayı da seneden artık bir sıkıntı yaşamadım. Benim bu motorda en beğendiğim şeyler beklemediğim şekilde hızlanışı ve ivmelenmesi. Hızlanışı çok müthiş. Ama aynı şekilde durabildiğimi söyleyemem. Skuterımız şehir içi kullanımına uygun mu? En büyük özelliği o. Kesinlikle benim en beğendiğim özelliği o. Her tarafa girip çıkabiliyor ve genişliği çok dar. Aynı zamanda da hızlı olmasından dolayı ben buraya geçerim dediğinizde yani kafanızda kurduğunuz her şeyi yapabildiğiniz bir motor. Arada kalmıyorsunuz. Arada ben buradan geçerim dediğimde yarıp geçebiliyorsunuz. Kesinlikle geçebiliyorsunuz. İlk bir 20 kilometreye kadar kavramayla uğraşıyorsunuz. Fakat 22-23 kilometrede gaza oturduğunuzda kesinlikle ve kesinlikle korkunç bir şekilde ivmelendiğini görüyorsunuz. Skuterınızda uzun yol için ne söylersiniz? Yani uzun yola uygun mudur bu skuter? Almak isteyen kullanıcılar için uzun yol için tavsiye eder misiniz? Yükleme hacmi çok küçük olduğu için aslında uzun yolda ben bunu çok tavsiye etmem. Daha çok şehir içinde ya da 20-30 kilometrelik ya da 50 kilometrelik maksimum yerlerde gidip gelmek için günübirlik yolculuklarda tavsiye ederim. Ama çıkarsanız da uzun yol yaparsınız. Peki motorunuzun sevmediğiniz yönü, dezavantajı nelerdir? Onları da size sorayım. Ben sevmediğim mesela lastikleri vardı, onları değiştirdim. Sonrasında aslında yakıtına göre gittiğim kilometreyi beğenmedim. Bir deposuyla 308-310 kilometre arası gidebildim. Ben sonuna kadar kullandım. Ama dezavantajlarından çok avantajları beni çok cezbediyor ve bu motorun gerçekten dönüş kabiliyeti korkunç derecede fazla.
Yani resmen bir spor motosiklet kullanır gibi yatarak dönebiliyorsunuz. Virajlarda gerçekten ben de deneyimledim bunu arkadaşlar. Bildiğiniz spor bir motor kullanırmış gibi virajlarda komple yatabiliyorsunuz. Yatış açısı çok mükemmel. O da gerçekten. lastiklerden mi yoksa süspansiyondan mı, motorun kendinden mi? O konuda çok bir yorum yapamayacağım ama inanılmaz derecede bir yatış kabiliyeti mevcut motorumuzda. Dezavantajlı gördüğüm şeylerden bir tanesi mesela rampa çıktığınızı düşünelim. Rampayı ama o kadar motorunuzu sıkmadan çıktığınızı düşünelim. Bu sefer harareti yükseliyor ve hararet müşteri devreye girerek fan açıyor. Ama rampa yukarıda bastırdığınız zaman harareti çıkmıyor. Yani Ya da- hızlandığınızda, hızlı Evet. kullanımda, agresif kullanımında motorda bir hararet olmuyor. Hararetlenme yok fakat dediğim gibi hani ben sakince yukarıya doğru çıkayım dediğinizde özellikle 4000-5000 devir civarında kullandığınızda bir motorun yavaş yavaş hararetinin yükseldiğini görebiliyorsunuz ve fan açtığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde şehir içindeki uzun süreli beklemelerde bunlarda da fan açıyor. Ama geri kalanında özellikle bir yola çıktığınızda ya da bir yerden özellikle bir yerden aşağı inerken ne vitesin üstündeyken fakat frenlere basmadığınızda yani o kendi akışkanlığıyla inerken asla hararet falan sorunu yok. Bir yaşadığım değişik bir deneyimde aynı zamanda dalma olayını da yaşadım. Virajdayken bir çukura denk geldiğinizde ön amortisör arkadan biraz daha yumuşak olduğu için önünün daldığını fark ettim böyle. Tam dönerken denk geldiğim için. Bunu birkaç tane modelde daha yaşamıştım. Ama bu da bence onun için büyük bir dezavantaj. Önünün biraz daha ağır, sert olmasını isterdim. Arkası kadar sert olmasa da biraz daha sert olabilirdi.